Merhaba. Merhaba. Biz artık Gaziantep'e geldik. Antep'e geldik. Gaziantep'teyiz. Efsane bir yere geldik. Bulunduğumuz konum tam şehrin göbeğinde. Evet. Şans eseri bulduk. Acayip güzel bir yer. Her yere yürüme mesafesinde. Buna Antep Kalesi, Zeugma ve Metro Gross Market dahil. Evet. Her yere yürüme mesafesinde, en uzak nokta 3 kilometre. Arzu ederseniz hemen dibimizde bir tane metro istasyonu var. Metro ile de gezebilirsiniz. Ama biz yürüyerek gezeceğiz. Evet. Harika bir yer bulduk. Çok güzel bir parka geldik. Sakin ol, kaza yapma. Çok güzel bir parka geldik. Karavanımızı göstereyim. Karanlıkta gözükür mü? Yani gözükebilir. Hemen. Tam şu parmağımın ucundaki karartı karavan. Evet, karanlığın içinde kalmış. Koyu renkte olunca o kadar gözüküyor. Evet, tam orası. Evet. Biraz uzun yol yaptık. Akşam geldik Antep'e. O yüzden bu akşam burada dinleneceğiz. Sonra bakacağız bakalım nereleri gezeceğiz. Başka nerede konaklayacağız. Burası biraz şehir merkezi. Trafik var. Evet. Belki başka yere geçeceğiz. Bakalım. Yarın nerede oluruz, ne olur, ne biter belli değil. Biraz araştırma yapacağız bir de Antep'le ilgili. Hemen çevremizde bir park var. Yarın gündüz orayı bir gezeriz hazır gelmişken. Ondan sonra bakarız yarın ne olacaklara. Merhaba. Yarın görüşürüz. Hadi gidelim karavanımıza. Biz geldik Antep. Merhaba Antep. Merhaba gençler. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Şımarıyoruz. Şımarıyor musunuz? Anahtarı aldın mı? Hayır. Anahtarı içeride bırakıp dersek. Anahtarı da almadım. Şu çubuğu da alayım. Olaylar. Aldın mı anahtarı? Aldım. Az kalsın kapıda kalacak. Ay. Orası öyle, o ayrı ama. Kapımızı da kilitlediğimize göre hadi gezmeye gidelim. Evet, karavan adayları geldi hep. Yeni karavan adayları. Artık benim de bir yüreğim var. Artık gelebilir miyim? Gel. Bir şey var mı? Gel yok. Üçüncüye çıkmaya çalışıyorum karavandan da. Gel. Max'i bana. Şurada bir fark var. Oraya gidiyoruz. Hem Max'i gezdireceğiz. Hem size çok güzel bir manzara göstereceğiz. Ot koklamaya daldı. Evet, Max'in her zamanki hali. Bakayım gözüküyor mu? Evet, tam şurada. Koku delisi. Hadi. Şimdi pardon, duracak diye şey yapmadım. Dün akşam birkaç yer baktık. Buralarda ne var ne yok diye. Bir tabiat parkında bir karavan park varmış. Nereden baktık onu söylemedim. Haritalardan baktık. Ondan sonra harita inceledik. Buranın haricinde bir konak noktası var mı yok mu diye. Tabiat parkının içinde bir karavan park varmış. Oraya bir bakacağız. Ondan sonra normal şartlarda biliyorsunuz hani karavancıların çoğunun bildiği Gaziantep Belediyesi'nin bir karavan parkı var. Göl kenarında. Orası normalde 3 gün ücretsizdi. Evet, Allaben Göleti'nin olduğu yerde 3 gün ücretsizdi ama artık ücretliymiş. Haritada yaptığımız incelemelerde gördük bunu. Sanırım en yakın tarihte 175 lira gibi bir ücreti var günlük. Bir de ilk gün, ikinci günden sonra fiyatlar değişiyormuş. Evet. Yani bir gece konakladın. Yükselişe geçiyor. Tabii yükselişe geçiyor. Bir de bizim gezip görmek istediğimiz her yere çok uzak. Yani şehrin diğer ucunda, dışında kalıyor. Yani nasıl oluyor? Kuzeybatısında o. Evet. Biz güzergah olarak da doğu tarafına doğru devam edeceğiz. Güneydoğu'ya doğru devam edeceğiz. Hadi çok artık. uç noktada. Ondan sonra o yüzden orayı hem ücretli olduğu için
hem de ters olduğu için es geçtik. Bedavada hizmetler sunuyordu ama ücretli olduğu için gerek yok yani oraya. Hayır canım. Normal şartlarda işte gitmeyi düşünme sebebimiz çamaşırımız yok zaten. Hatay'da hallettik hepsini. Aynen. Yani belki diyordum saçlarımı falan boyarım orada hazır yer varken böyle düşmüş. Rahat rahat. Ama bir kere yaptığımız kilometreye değmez. Evet. Çünkü aynı yeri geri dönmek zorundayız tekrar. Yani hem kilometre yapacaksın, 100 kilometre yapsan ortalama 10 litre yakıtın gidecek bir. İkincisi zaten günlük 175 lira para vereceksin. Ve geri döneceksin. Tabii Oradan canım. tekrar gezmek Yani istediğin minimum yere. 2 gece kalman gerekiyor işlerini halledebilmen için. Daha hiç gereksiz bir harcama olur. O yüzden hiç şey yapmadık. Bu arada Antep'te herhalde 100 tane falan park vardır. Çok fazla şehir merkezini görüyoruz sadece ama her köşe park. Evet, bu şu anda bulunduğumuz park başka bir park. Kavaklıdere Parkı. Az önce geçtiğimiz yer spor parkıydı. Evet, bizim bulunduğumuz, karavanın bulunduğu bölge Masal Park diye geçiyor. Az ileride başka bir festivaller parkı var. Alt tarafta, derenin alt tarafında bir başka park daha var. Karşısında bir başka park daha var. Az ileride bir başka park daha var. Full park. Her yer park. Ya park dememizin amacı şu. Her yer ormanlık, yeşil alan, kullanılabilir alan ve bunu halka bırakmışlar yani kullanımla. Gayet başarılı. Bu konuda tebrik ediyoruz. Ama karavan park ücretli olduğu için onu tebrik etmiyoruz. Evet Küçük Bey, rahatladınız mı? Gezdik, yürüdük, dolaştık. Keyfiniz yerine geldi mi? Ben mutfağa toparlayayım bulaşıkları. Tamam. Şunu aktaralım ki yağlanmasın. Ondan sonra çıkabiliriz bence. Tamam. Evet, Gaziantep Belediyesi Burç Karavan Park'a geldik. 40 araçlık kapasitesi varmış. Ama içerisi full. Çünkü burada aylık yerleşiyorlarmış karavancılar. Yani aylık kiralıyorlarmış burayı. O yüzden de içerisi komple dolu. Burası Burç Tabiat Parkı'nın içinde, değil mi? Evet, Burç Tabiat Parkı. İçerisinde bir alan. Tabiat Parkı'nın girişi 40 lira karavan için. Kamp alanı da ücretli ama ücretini sormadık bile çünkü içerisi dolu olduğu için. Bu arada buraya gelince ücretli olduğunu öğrenmiş olduk. Bir de şöyle bir şey hemen dipnot söyleyeyim. Girişteki güvenlik kulübesine manken koymuşlar. Ya biz buraya gelmeden önce telefon ettik aslında. Evet. Belediyeye bağladı. Evet, buranın telefon numarası yoktu ve Tabiat Park'ın yerini aradık. Bilgi alamadığımız için geldik yani aslında. Öncesinde bilgi alabilseydik zaten. Evet, zaten gelmezdik. Zaten ulaşılamıyor oluşu da bir enteresan. Belediyeyi aradığımızda belediyedeki arkadaş hafta sonu olduğunu ve ancak pazartesi aktarma yapabileceğinden bahsetti. Evet. Zaten işin o tarafı bile başlı başına bir enteresanlık arz ediyordu. İşte içerisi dolu olunca kimse de gelmeyecek. Bir görevli yok haliyle. O yüzden bence hafta sonu görevli de yok. Belki yani görevli kulübesinde şey var. Cansız manken. Cansız manken oturtmuşlar. Gaziantep'teki meşhur belediyenin yaptığı gölet kenarındaki karavan park da artık ücretli olmuş. O yüzden orayı denemedik bile. Orası için haritada bilgiler vardı zaten. Yakın tarihe kadar 150 liraymış. Son dönemde gidip kalan 175 liraya kalan olmuş günlüğü. Evet. O yüzden orayı tercih etmedik ilk geldiğimiz gibi. Burası için bir şansımızı denedik ama maalesef burası da olmadı. Madem Tabiat Parkı'na kadar geldik, bari içerisini gezelim. Evet. Bari gezelim. Bu arada Tabiat Parkı, Burç Tabiat Parkı girişi biz karavanla 40 liraya girdik. 2024 Şubat ayı. Fiyatlar ne olur bilmiyorum sonrasında. Para vermişken gezelim bari. Tabii Girip canım. çıkmayalım. Yani. İnsanlar piknik yapıyorlar. Yeşillikler içinde. Belli bölgelerde otopark var. Hayvanat bahçesi var ve Hayvanat bahçesi var. Gizem Doğan Yaşam Kampı var. Hayvanat bahçesi, binicilik var. Piknik alanı, orman, zooloji müzesi, hayvanat bahçesi, akvaryumu,
Safari Park var. Bayağı da bir alan aslında. Geniş bir alan. Gezelim hadi. Hadi gezelim. Evet Can. Evet canım. Seni dinliyoruz. Antep'te hiç hoş dakikalar geçirmiyoruz. Yani zooloji müzesine gidelim dedik. Hayvanat bahçesinin içinden geçmemiz gerekiyor. Hayvanat bahçesine ekstradan bir daha bilet alınması lazım. Hadi alırız, problem değil, ama evcil hayvan sokmanız yasak. Yani Tabiat parkında tabiata karşı olaylar gelişiyordu. evet, ya da bize öyle geliyor, bilmiyorum yani. Enteresan bir durum yaşıyoruz. Evet, içeride de böyle ağaçlık alan işte, yani gezecek yer bu kadar. Onlar içinde. Piknik yapan insanlar var etrafta. Öyle bir yer yani burası. Öyle bir yermiş. Hayvanat bahçesine girmiyoruz o yüzden. Zaten normalde de hayvanat bahçesi sever yer insanlar değiliz de bari gelmişken zooloji müzesine girelim dedik. Hayvanat bahçesinden ziyade amacımız zooloji müzesini görmekti zaten. Evet. Çünkü biz işte dün akşam geldik buraya, biliyorsunuz. Ondan sonra dün akşam hani neler var bir Antep'te bir bakalım dedik. Haritada müze diye bir yazı yazdım. Yazma dolayı 21 tane müze var Gaziantep'te. Evet. Her şeyin müzesi var. Bunlardan bir tanesi de kumaş müzesi. Fıstık müzesi, kumaş müzesi, oyuncak müzesi, zaten en meşhur mozaik müzesi. Zooloji müzesi varmış falan. Göremedik ama orayı. Neyse, ötekilere kısmet bakacağız. Şimdi hafta sonundayız. Hafta sonu bu gezmek istediğimiz yerlere gitmek istemedik. Kalabalık olacağı için çok rahat gezemeyiz, keyif alamayız diye. O yüzden konaklayacak bir karavan park var diye buraya gelmiştik aslında, Evet, ama esas amacımız oydu. Konaklayacak bir yer, yani hafta sonunu geçirecek bir yer bakmaktı. evet. Ama Karavan parkın daha sessiz olacağını düşünmüştük ama orası artık bir karavan mahallesi olmuş. Dışarıdan gelene kapıları kapalı maalesef. Gelmişken bari temiz hava alalım. Şu ağaçları falan koklayalım biraz. hem ağaçları koklayalım hem konaklayacak yer bakalım. Öyle enteresan işler. Sampet varmış yakında. Onda kalalım bari. Sampet benzinlikte. Benzinlikte. Olabilir, neden olmasın. Ya bir de Gaziantep'in her yeri park aslında yani. Bizim dün akşam kaldığımız yer de öyle bir parktı. Parkın yanındaki otopark alanında kaldık, şehir merkezinde. Parklar birbirine bağlı. Parkın farklı köşelerine, yani o kadar büyük ki bu köşenin başka bir adı var, diğer köşenin başka bir adı var. Her yer böyle doğal alanken karavanla kalacak yer bulamamak Evet, ayrı bir çok ilginç. sorun. O zaman yeni bulduğumuz yere doğru gidiyoruz. Hadi bakalım, bir deneyeceğiz. Haydi Max, şansımızı. içeri. Atla içeri. Atla. Şaşırmıştım Antep'te pet park diye. Burası aşırı zengin muhit. Evet. Koca koca binaların olduğu bir yere geldik. Hemen yan tarafında otopark bulunan bir köpek parkı bulduk. Biraz Max. Max'i eğlendirelim biraz bari. Bizim için aşırı eğlenceli geçtiği için. Biraz da Max'i eğlendirelim. Tipsiz çocuk. Parkta çok koşmuş ama oynamaya doyamamış bir Max. O kadar çok koştular ki çekemedim bile. Bir anda bir sürü arkadaş oldu. Biz geldiğimizde 2 tane, hatta bir tane köpek Bir tane vardı o değil siyah mi? vardı. Ondan sonra ortalık karıştı. 7-8 köpek birden oldu. Hepsi koşturmalar, yerde yuvarlanmalar. Tabii ortamın içine 2 tane dişi girdi. Ha, Özellikle bir tanesi biraz fazla Cilveli. oynak. Dişi köpekler gelince hepsi onların peşinde dolandı. Allah'ım, tam bir enerji küpleri. Allah ya, manyaklar. Max'e de iyi oldu. Bayağıdır böyle koşturmamıştı. Ciddi efor sarf etti, güzel Evet. oldu. Şimdi konaklayacak yer bakmaya. Şehir merkezlerindeki karavan hayatının kötü yanı işte. Evet, kalacak yer bulmak sıkıntı buralarda. Doğada öyle mi? Doğada her yer senin. Ve yer ayarlarken akşam olmuştu. Evet. Ya çok aşırı park var ama parkların etrafında
bir otopark olmadığı için hani direkt işte yol kenarına park olduğu için onları değerlendiremedik. Evet, konaklayacak yer yok o parkların etrafında ve genellikle böyle ana yol etrafında o parklar. O yüzden sanıyorum Dün akşam konakladığımız yere gideceğiz gibi gözüküyor. yani birkaç yer denedik ama pek bizim kalmak isteyeceğimiz yerler gibi değil yani işte trafik gürültüsü, şehir kalabalığı malum. O yüzden en doğru yer bildiğin yerdir diyerek ilk bulduğumuz yere devam edeceğiz. Tramvayla yarışıyorlardı. Evet, ve Trafik lambasına gelene kadar geçeceğiz gibi. Trafik lambasına. Max ne yapıyorsun? Kolumu, bacağımı ittin. Hayır. Geçiyor. Dejavu mu yaşadın? Evet, heyecanlıyım. Belki de çoklu kişilik bozukluğu yaşıyorum. Ya bak. Ama Biz ona dejavu diyoruz. ama bunlar çok ayıp şey, bak haberim olmadan çekim yapıyorsun. Ama ben şuradaki Gaziantep tabelasını almak için girerken sen enteresan hikayelere dönüştürdün olayı. Ya ama aklıma geldi. Tolga bir daha anda. önce rüyasında burayı ve bu anı gördüğünü düşündü de böyle bir yerdeymişiz. Hem Böyle de bir ta anda. yıllar önceden bahsediyordu. Ben de dedim ki şu Gaziantep tabelasını çekeyim de dejavu mu yaşadın diyeyim ama sen o arada eğilip Tam şurada Gaziantep yazısı. evet. Sen orada eğilip bir olayları başka yere götürünce şey yapamadım. Evet, dün akşam kaldığımız yere geri geldik. Evet, böyle yol kesik Göstereyim mi şöyle önden? Camdan göstereyim şimdilik de size yarın pazar kalabalığını gösteririz. Şöyle yolun trafiğe bakmayın. Bu saatlerde bir hafif. Akşam kimse yok. Burası böyle bir otopark. Arka tarafa doğru komple bir park. Orada şatolar falan var tam ekranın ortasında. Böyle geniş kocaman bir arazi. Biz de bir köşeyi kaptık. Çünkü dün akşam şuradaki vazo işletmesi çok gürültü çıkardı. Evet, başta düğün sandık, sonra konser sandık. Bitmedi yani. Gece 1-1.30'a kadar falan şarkı çaldılar sürekli. Evet. O yüzden oradan uzak durduk bu sefer şimdi. Yola yakın durduk. Çünkü dün akşam gerçekten neredeyse hiç trafik yoktu. Yani sokak aralarında bile daha çok trafik oluyor normal şartlarda. Evet, O yüzden yoldan çok tedirgin değiliz şu haliyle. Ya, yani, Gündüz de bak, bak trafik dinle. sesi yok. Dinle. Ve şu anda aslında bir sürü araba geçiyor oradan. Ses yok. Manzara geniş, ferah, açık alan. O yüzden bu gece buradayız. Gece de buradayız. Pazarı da atlatırsak çok güzel gezeceğiz. Herkes Evet. şimdi hafta sonu gezsin rahat rahat. Biz Evet, bir kalabalık yapmayalım. Bir kurtlarını döksün insanlar. Evet. Ondan sonra da biz gezelim. Yarın buralarda takılırız. Ya bu parkı arada gezeriz. şöyle söyleyeyim size. 21 tane müze var. Gezilecek çok fazla yer var. Evet. Ve biz nereden başlayacağız, nereyi kayıt edelim, ne yapalım, ne edelim hiç bilmiyoruz. Acayip derecede kafamız Şu anda karışık. sadece Mozaik Müzesi şeyde ekli, haritamızda ekli Evet. aslında bu bölge için ama müze çok fazla var gerçekten. Bakacağız, araştıracağız onları, görmeye değer yani bizim hoşlanacağımız yerler mi diye. Sonra çok güzel konaklayacak bir yer buldu Tolga. Sabah hatta kilometre hesabı falan yapıyordu. Buradan orası şu kadar kilometreymiş falan diye. Evet. Dedim dur daha gezeceğiz. Gezmedik Antep'in içini. Gezelim ondan sonra Ama çok bakacağız. güzel bir yer. Ama hava muhalefet etmezse orası çok güzel olur. Evet. Hava şartlarına bakmak lazım oraya gideceğimiz günler için. Of, kuşlara bak, döndür Evet. döndür. Hemen. Bir kısmı da ağaçlara yerleşti. Şunlar hep kuş. Tepemizde de var. Karga galiba hepsi. Evet. Kuşa diyorum, ağaca yerleştiler. Baksana ağaç nasıl doldu. Evet bak, karşıdaki ağaç doldu. Bu taraf dolu. Şurası dolu. Şuradaki şunlar da dolu. Bir de şuradaki Daha da caminin geliyorlar minaresi arkadan. yıkılmış. Gözüküyor mu canım? Ha, gözüküyormuş Gözüküyor oradan. gözüküyor. Antep tam bir metropol havasında. Evet Antep efsane. Biz askerdeyken Antep'e görev çıksın diye de kafayı yiyorduk. Ya. Vallahi şoförler kavga ediyordu. Şofördüm ben askerde. Şoförler kavga ediyordu Antep'e, ben gideceğim sen gideceksin diye.
O kadar yani. Tabii Kilis'in o küçüklüğünü bir de senin anlattığın dönemi düşününce Antep'e gelmek ister. Yani şimdi tabii benim insan. anlattığım dönem o müzedeki antik çağlar yani. Benim anlattığım dönem oydu Orada direkt. Çektik mi bilmiyorum orayı. Fotoğrafları çekmişizdir de o muhabbeti çektik mi hatırlamıyorum. Orada böyle eski evlerin yıkık dökük böyle tek katlı hallerinin olduğu bir görsel vardı da. Eğer izlemediyseniz Kilis videomuzu da izleyin. Evet. O zaman hadi. Bu arada Bu arada şu anda tam olarak ekrana bakan arkadaş, emin ol videomuzu izleyen kaçak yolcular var. Evet. Biz birçok kişiyi gezdiriyoruz. evet hep Ama- beraber geziyoruz ama bazılarının hiç ses soluğu çıkmıyor. Arkada Evet. sessiz sakin izliyorlar. İzliyorlar. Yorum yapmıyorlar, beğeni yapmıyorlar. Ama bizimle birlikte gezenler ne yapıyor? Abone oluyor. Bildirim zilini açıyor. En az 3 videomuzu izleyip onlara yorum yazıyor. Ki şu ana kadar abone olanların hepsi çok videolarımızı izledi ve hepsine yorumlar yazdı. Ama en azı 3 tanesini izleyip yorum yazıyor. Gizli saklı arkamızda kaçak yolculuk yapan arkadaşlar. Evet. Oradasınız biliyoruz. Biliyoruz. Sizi biliyoruz. Bu vesileyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. Beğeni yapın. Ki yaptığınız yorumlara biz de cevap verelim. Biz de kimleri gezdiriyoruz bilelim. Aynen öyle. Kimler bizimle birlikte Ve bilelim. Yolculuk arkadaşlarımızın sesini duymaktan mutlu oluruz. Kesinlikle. O zaman aç karnımızı doyuralım şimdi bir de. Evet. Ben o zaman mutfağa iş başına. Evet. Nereye geldik? Çok efsane bir konuma geldik. Acayip efsane bir konuma geldik. Kim bilir kaç saatte gezeceğiz? Hiç bilmiyoruz. Benden bu kadar. Max bizi bekliyor karavanda ve karavanı koruyor. Değil mi kuzum? Evet. Aferin sana. O zaman biz gidiyoruz. Kendine dikkat et. Yusuf sen de seni bekliyor. Hayır. Hayır Max. Hayır. Sen bekliyorsun dedim ya. Sen beni dinlemiyor musun? Zeugma Müzesi'nden merhaba. Şu tarafta gördüğümüz Dionysos mozaiği. Piolos villasının bir bölümünün tabanındaymış burası. Burası da havuzunun tabanındaymış. Yine aynı villa. Çok hoş. Havuzu yapmışlar. Şimdi biz antik kentlerde hep odaları geziyoruz ya, bu insanlar nasıl yaşadı, nasıl yaşadı Evet. falan diyoruz ya. Bakın şimdi size duvar resimli bir oda göstereceğiz. Bu Ayık oda. evlerden birinin odası. Evet, burası Herakles villası. evet. Villanın bir odası direkt. Duvarlarındaki resimlerin camlarını. Tabii şimdi odanın duvarları öyle. Peki odanın zemini nasıl oluyor abi? Odanın zemini de bakın böyle oluyor. Görüyor musunuz? Bunlar da oda zemini. Burada Dionysos ve Ariadne. evet, o Efrates villasındaki Herakles villasında nehir tanrıları mozaiği. Gaia mozaiği. bu neymiş? Poseidon villasında. Ne villa zeminleri? Gördüğünüz arkadaşlar Akleus mozaiği ve hemen Poseidon villasındaymış yine bu da. şöyle bir çeşme diye tahmin ediyorum ben, eğer canlandırmayı
Görsel için yapmadılarsa. Yok muhtemelen öyle çünkü hemen yan tarafında havuz mozaiği olarak geçiyor. Yani burası böyle bir havuz alanı gibiymiş gibi. Evet. Ve size hemen şunu ekleyeyim. Gördüğünüz mozaikler genelde milattan sonra 2. ve 3. yüzyıl. Evet. Roma tarihinde. Çoğunda aynı şey yazıyor. Evet. Seleucum Antik Kenti, Belkıs Antik Kenti'nde bulunan zemin mozaikleri. Bir daha de. Perseus ve Andromeda'ymış. Şu arkadaşlar. Ve bu da Poseidon villasında. Ne kadar büyük bir yermiş bak. Kaç tane zemin geçmiş. Villa olalı böyle bir şey görmedim. Alan çok büyük. Yani her bir mozaik etrafında saatlerce vakit geçirebilirsiniz. Her baktığınızda farklı detay görüyorsunuz. Bu arada müze kartla girebiliyorsunuz buraya. Evet. Bak. Şunu hiç bilmiyorum. Domuz. Domuz Evet. domuzu ya. Kenardaki dişlerinden belli oluyor. Şu domuz. Diğeri geyik. Acayip figürler var içinde şeylerin. Mozaiklerin. Dionysos ve Ariane'nin düğününü sergileyen bir görsel bu. Ama bu görsel maalesef ki çok büyük bir çoğunluğu kaybolmuş. Bir şeye benzemiyor ya. Böyle yakından çekebilir misin? O kadar minik minikler ki. Hani böyle okullarda böyle bize kağıt pıt pıt kağıdı yırtıp böyle renk fotoğraf yapardı yani resim yapardı fotoğrafları. Aynı onun gibi değil mi? O kadar minik minikler ki. ...1998'de Menat evi kazılarında bulunmuş bu ve aslında çok büyük bir taban mozaiğiymiş. Ziyafet odası taban mozaiğiymiş. Geride aslında ama Kamera geride. geride. var yukarıda. Ha öyle mi? Çok pardon. Şöyle yapalım o zaman. Şeyi geçmesin. Evet. Şu alanda gördükleriniz de Çingene Kız mozaiğinin biraz önce içeride gördüğünüz diğer parçaları, yani mozaiğin tamamının parça parça olan kısımları. Ziyafet odasının o büyük masaların olduğu ziyafet odaları var ya, onun arkasındaki görsel aslında. Tamam. O bu taraflarda uzun ziyafet masalarının kurulduğu duvar. Vay be. Roke'nin uçuruşu muzeyiymiş bu. Bu Dionysos Muzeyi. Bak Dionysos muymuş? Birçok antik kentte adını gördüğümüz. Evet, meşhur Dionysos. Dionysos üstü muzeyi. Bulunduğu yeri falan fotoğraflamışlar burada.
Bilecik Baraj Gölü'ndeki su seviyesi düştüğünde üst taraftaki topraklarla beraberinde sürüklenerek meydana çıkmış bu. Birçok şey de o zaman bulunmuş zaten bak. Buradaki geometrik mozaik de bu tam suyun yamacında kalmış da bulunmuş. Az önce geçtiğimiz büyük mozaik. Baksana suyun hemen yarısı sudaymış hatta. O yüzden yarısı yok. Yani yarısı muhtemelen suda hasar görüp Yoş parçalanmış. villasının içindeymiş o. Villanın krokisini de çizmişler altına. Şurasında. Ve Kahvaltıda, kahvaltıda kadınlar mozaiği. dedikodu yapıyorlar. Aynen şeyler oluyor. Ay bana bir şeyler oluyor diyor. Öteki de elini uzatmış onun dizine diyor ki üzülme geçer. Bu arkadaşlar kim? Rosman, Ope ve Gaita mozaikleri. Siato, Antio, bir de Gaito. Zaten hepsinin isimleri yazıyor. Okuyamıyoruz ama Grekçe çoğu. Evet. Hep aynı diller kullansaydı, bütün dünya aynı dili kullansaydı. Ya işte manyağın biri ayırmış dilleri. Yalnız Poseidon çok efsane görünüyor. Şu an siz kameradan biraz ufak görüyorsunuz ama selfie koydu. Şimdi ayaklarımı oraya koydum. Gülden de koydu. Hadi bakalım. Şimdi selfie moduna çektik. Tam selfie koydu. Hakkını verdik. İkinci kata çıkarak mozaikleri yukarıdan daha da net görebilirsiniz. Ben size görsel olarak hep selfie çubuğuyla yüksek açı göstermeye çalıştım ama üst kata gelip görsel bir şölen sunabilirsiniz kendinize. Çünkü yukarıdan inanılmaz gözüküyor manzara. Evet, çok daha net. Şu an kameradan ne kadar aktarabiliyorum bilmiyorum ama Gülden'in dediği gibi aşırı net görünüyor. Oylum Höyük mozaiği. Yani Kilis'teki Oylum Höyük. Nusaybin ilçesinde bir temel atma kazısında yapılan olayda, yani o kazıda bu mozaik bulunmuş. 2003 yılında bulunmuş. Mardin Müzesi'nin imkanları bu çalışmayı yapmaya el vermediği için Takip Müzesi yapmış bu çalışmayı ve o yüzden buraya koymuşlar. Şöyle yukarıdan göstermeye çalışayım. Bu arada burada böyle bir mozaik var. Çörten mozaiği. Çörten mozaiği neredeyse odanın tamamını kaplamış. Evet, sanırım müzedeki en büyük mozaik. Evet. Baksana. Milattan sonra 4. yüzyılda tarihlendirmişler. İnanç değişikliğinin bir sonucu olarak resmin tasvirin yerini geometrik figürler almış. Evet, kadınları, çıplak adamları kaldırmışlar. Ondan sonra geometrik desenler gelmiş mozaiklere. Evet. Mezar sterleri. Orası giriş diyor. Başka bir yere daha gireceğiz galiba sanki. Mozaikler tarafı bu taraf. Arkamızdaki alan. Burası neresi hiç bilmiyorum. Gidiyorum.
Evimiz tam şurada. Zeugma Müzesi'nin önünden ev aldık. Şey galiba hani ilk eşyaların falan satıldığı bir yer gibi geldi bana ama emin değilim. Olabilir. Şurada aşağıda öyle bir tabela vardı. Kız mozaiğe diye bana baksa da geçti. Mozaiğin önünden geçerken bana mozaiğe baksana arkadaşım. Burası da ikinci yer. Akdeğirmen mozaiği. Şöyle bir canlandırma yapmışlar. Şöyle. Bulunduğu yeri de haritada göstermişler. Gaziantep şurası. Nizip şurası. Yavuzeli tarafı. Akdeğirmen Hülk. 71-74 yılları arasında çıkartılmış. Bu arada bu mozaik de bakın hemen şurada yapının tasviri de yapılmış. Bu tasvirin ne olur orası 1/3. 1/3 kurtulmuş sadece. Milattan sonra 5. yüzyılla şey yapılmış. Bir şey yapılmış. Tarihlenmiş. Bu karşı tarafta da yine farklı yakın illerde bulunan mozaikler. Tabi bunlar biraz daha fazla hasar almışlar. O yüzden bunlar ön planda değil. Diğerleri kadar korunmamış maalesef. Bir şey gördü. Hemen gidelim bakalım ne gördü. Farklı illerde dedin de değil. Yakın çevreler. Niye? Öteki Antep mesela. Antep'teyiz zaten. Diyarbakır mıydı? Neydi o? Nusaybin bir tane var sadece. Tamam. Mardin Nusaybin. Olsun. Sonuç olarak farklı iller. Geri kalanların hepsi Gaziantep. Evet, burasının orada ötekisi Çardak köyü yani ilçelerden. Hani şey değil, Zeugma'daki antik kentten değil hepsi. Evet. İllerde- Aynı yerden mi? İlçeler. İlçeler. İncelerken il dedin de. İlçeler. Ben de düzelteyim. Çok özür diliyorum. Hayır canım. İlçelerden gelen farklı mozaikleri. Sonra Burada da karşı gördüğünüz diyecekler ki gibi. yanlış bilgiler veriyorsunuz. Gittiğiniz yerden önce okuyun, araştırın, öğrenin. Geçen biri söyle demiş bize de biz tanıtım kanalı değiliz arkadaşlar. Aynen Gezdiğimiz öyle. yerler hakkında bilgiler ediniyoruz evet. Ama sizi bu kitap bilgileriyle sıkmak istemiyoruz. Zaten ilgisi olanlar buraları hemen Google'layıp öğrenebiliyor. öğrenebiliyorlar. Yani o yüzden bizden öyle detaylı bilgi beklemeyin. Vermeyiz. Vermeyeceğiz size. Okuyup öğreneceğiz, öğrenebiliyorlar. O ne? Nasıl mı? Evet. Sanki. Nasıl değil? Yok değil. Sanki böyle nasıl kalmamış? Evet. Randını da anlıyoruz böyle değil. Bilmem ne söyleyeyim. Bilmem. Yalnız şurada ayı mayı var. Tam şurada. Seni göstermişim gibi oldu ama sen değil yani. Tam şuradaki desen. Tam şuradaki desen. Sen elinle kamera aynı anda hareket etmediğin için o yüzden beni göstermiş sayılmazsın. Ve Gülden Hanım kaçtı. Bir selfie point daha buldum. Hemen yerleşelim. Kilis'teki müzede çeşmelere kastel adı Evet. vermişlerdi hatırlıyorsan. Evet. Kuru kastel. Şu malzemeyi, bu mozaiği, kuru kastel mozaiği olarak geçen bu mozaik, Kilis'te bir yol üzerinde
yağmur sularının toprağı aşındırmasıyla bulunmuş ve Gülden biraz önce çok güzel bir şey söyledi. Tarih çıkmak için yukarıya debelenmiş yani. Üstünde sadece toprak varmış ve hiç açılmamış onca zaman. Yağmurla beraber dışarıya çıkmış. Yani kimse bir şey yapmamış bunu bulabilmek için. Şu anda mozaik dolu kocaman bir odadayız. Tamam mı? Şimdi bak, alanın genişliği bizim gezdiğimiz alanın genişliğinin en alt katı burası. Burası Menderes mozaiği olarak adlandırılmış. Yine Gaziantep'in bir ilçesinde çıkartılmış buradaki mozaik. Ve bu mozaik nasıl çıkartılmış tatlım? Bir evin hızlı çalışması yapılırken bahçe duvarlarının altında çıkmış bu mozaiğin Evet. kısmı ve 2009-2012 yıllarında da müzeye taşınmış. Aynen. Adam evindeki bahçe duvarını şekillendirirken, bahçe duvarını Mozaiğin bir kısmını yıkarken mozaiğin bir kısmı oluşuyor. Evin altında bu var. Aynen öyle. Yani Gülden'in size biraz önce dediği gibi tarih yüzeye çıkmak için debeleniyor resmen. Size biraz önce aşağıda gösterdiğim bir bahçenin duvarının tadilatı esnasında bulunan bir alan işte bu. Başlı başına bir alan. Gözüküyor. Fazla. Geldim. Evet, Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdik. Gaziantep'e girişimiz efsane oldu diye düşünüyorum ben. Biraz sıkıntılı başladı Botanik Park'ta ama müzeyle efsaneleşti diyebilirim. Şimdi konaklayacak yer bakacağız. O yüzden o hengameyi size göstermeyelim dedik çünkü Mozaik Müzesi'nde çok fazla çekim yaptık. Evet. Gaziantep'in ilk videosu Mozaik Müzesi'yle bitsin. Evet. Daha gezecek çok yer var Gaziantep'te. Bakalım bir sonraki videoda nerede olacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.